Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen peynirli katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1,5 bardak kadar ılık su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Özlü bir hal alıncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına aldım. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra açma işlemine geçiyorum. Bu arada 150 gram kadar tereyağını erittim. Dilerseniz sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Eğer sıvı yağ kullanacaksanız sıvı yağın içerisine biraz un kavurup ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz ilk etapta merdane ile büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Hangi şekilde kolayınıza geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 150 gram kadar tereyağını eritip içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Çay bardağı ölçümde 100 mililitredir. Yağı her yerine değecek şekilde yoğun yoğun sürüyorum. 150 gram kadar tereyağının tamamını kullandım. Yağladıktan sonra yağlı lor peyniri serpiştirip videoda görüldüğü gibi çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum.
Diğer 3 bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Daha sonra 4. bezeyi açmaya geçiyorum. Bazı kısımlarını kestim videonun çok fazla uzun olmaması için. 4. yufkayı da açtıktan sonra aynı şekilde yağlıyorum. Daha sonra hazırladığım 3 tane katmeri videoda görüldüğü gibi yerleştirdikten sonra bir rulet yardımı ile kesiyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Rulet yardımıyla kestikten sonra çok da sıkı olmayacak şekilde bol şekilde kapatıyorum. Yuvarlak bir forma getirip kenara alıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. ...15 dakika kadar dinlendirdim. Kullandığım tavanın büyüklüğüne göre ayarlayıp açıyorum. 36 santimlik bir tava kullanacağım. Yaklaşık 34 santim kadar açıyorum. Katmerleri açtım. Tavayı yağladıktan sonra katmeri yerleştiriyorum. Orta ateşin altında bir ateşle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Katmeri çevire çevire pişirin. Güzelce kabarsın. İçerisindeki katları tamamen pişmesi için çevirerek pişirmeniz çok önemli. Dediğim gibi tavam oldukça büyük. Kullandığınız tavaya göre 5-6 tane katmer de yapabilirsiniz bu ölçüden. Katmerlerin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Kat kat tel tel pul pul dökülüyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.